Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Sizlerle bugün marketi konuşacağız, XRP konuşacağız, AVAX ve Solana'ya da bakacağız arkadaşlar. Neler oluyor? Bu sıkıntılı durumun sebebi neler? Birçok kişi bunu konuşuyor. Geçen hafta FED kararlarıyla birçok pozitif haberle BTC'nin rezerv paramı olacağı birçok şekilde şeyler konuşulurken bugün kimse yüzüne bakmıyor. Market perişan oldu arkadaşlar. Peki biz ne zamandan beri söylüyoruz? Diyoruz ki 20 Ocak'tan beri bu 106 binler geçilmezse arkadaşlar 80 bin tıpış tıpış gelecek. Ve fiyat geldi arkadaşlar. Her yükselişin bir düşüşü olur arkadaşlar. Ve her düşüşün de bir yükselişi olur arkadaşlar. Bu sistem bu şekilde işlemekte. Buralarda algı ve manipülasyonlarla kandırılmış insanlar buralarda rüyadan uyanmaya başladı. Burada gayet güzel bir yön var. Her şey pozitif. Her zaman bir artış var. Küçük düşüşler de olsa devamlı bir yükseliş söz konusu. Ama işin sonunda bu rüyadan market sizi uyandırır arkadaşlar. Şimdi biz neler yaptık? Biz buradaki ekiple beraber, kendi Telegram kanalımda olan üye arkadaşlarla beraber yapmış olduğumuz analizlerde birçok kişinin terste kalmamasını sağladık. Analizlerimizin tutarlılığını birçok kez ispatlamaya çalıştık ve burada birçok hayır duası alıyorum. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şunu unutmayın, herkesin hatası olur. Yeri gelir benim de hatam olur. Geçmişte yapmış olduğunuz hatalı işlemlere bir hata yaptım ve biraz bana pahalıya mal oldu diyerek lütfen bırakın, unutun gitsin. Kendinizi çok fazla sıkıntıya sokmayın. Markette şu an herkes gerçekten bir kaos içinde. Bir korku, panik havası çok fazla hakim. Ne olacak, ne bitecek, nasıl gerçekleşecek gibi birçok şekilde arkadaşlar söylentiler var. Üzülüyoruz tabii ki ama şu an bizim için önemli olan şey yine Elliott Wave metoduyla güzel bir teknik analizle marketi yorumlamak. Bunları yaptığımız zaman markette daha emin adımlarla ilerliyoruz ve marketin genelini kaybederken özel kesimler para kazanır. Biz o özellerin yanında olmaya çalışıyoruz ve bugüne kadar da olduk. Abone olmanız sizin faydanızadır arkadaşlar. Kanalı da destekliyor olmanız bu faydalı bilgilerin de çoğalmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Yorumlarda bana destek olan, like atan, abone olan, yorum yazan herkese tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Ve gelin şimdi analizimize geçelim ve ben size bir şeyler göstermek istiyorum. Bakın, öncelikle markette şu var. Burayı şu an herkes çizdi. Herkes muhteşem bir teknik analist oldu. Herkes burayı çok güzel bir destek olarak yorumluyor ve markette fiyatın buraya geleceğini düşünüyorlar. Gelebilir mi? Gelebilir ama benim kendi kanım ne? Marketteki fiyat buralara destek olarak şu an için çalıştıracağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani buradaki bu ters satış etkisinin buraya kadar geleceğini düşünmüyorum. Gelirse beni şaşırtır, sadece o kadar. Ama ben buradaki beklediğim hareketi söyleyeyim. Burada güzel bir çıkış. Sonrasında tekrardan bir konsolideden sonra bitireceği net yer. Sonra fiyattan bir yataylama süreci bekliyorum arkadaşlar. Bu bölümün bu şekilde geçileceğini düşünüyorum. Bu fiyatı buraya kadar indirip herkesin destek çizdiği yerden hadi alın size çok güzel bir destek var, herkes buradan Bitcoin alsın ve para kazansın, öyle bir şeyin şu an olacağını sanmıyorum. Bir gün burası gerçekten çalışacaktır ama bu zaman diliminde olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yönümün bu şekilde bir kararsız yapıyla yaklaşık bir 2 haftalık süreçte bu bölümleri bu şekilde trade'leyeceğimi söyleyebilirim. Beklentim bu yönde ve buradaki hareketlerin arkadaşlar sonuna geldiğimizi söyleyebilirim. Nasıl ki burada arkadaşlar düşecek tepedeyken düşecek derken İnsanlar şaka yapıyorum sanıyordu. Şimdi de bu korku döneminde insanlar gerçekten çok sıkıntılı şeyler yaşıyorken yükseleceğini umuyorum ve düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki beklentim Fibonacci seviyelerindeki yerlerin çalışmasına bağlı ve bir tanesi çalıştı. Sizlere şimdi onu göstereceğim. Ondan sonra benim beklediğim 2 sayı daha var. İkisinden birisi hangisi denenirse ondan sonra ben markete yavaş yavaş pozitif bakmaya başlayacağım arkadaşlar. En azından belli bir süre fiyatın konsolide geçirmesinin gerektiğinin bilincindeyim. Hiçbir şey devamlı aşağıya doğru sarkmaz. Hiçbir şey devamlı yukarıya doğru uçmaz. Belli bir skalanın içinde gider ve belli evreleri insanlara yaşatmalıdır. Örneğin bu bölümlerdeki çıkışlarda çok sert 2-3 haftalık gerçekleşen mumdan sonra bakın fiyat yaklaşık buradan itibaren 3 ay geçen sürede ne yaptığı belirsiz bir evreyi yaşattı bize.
Biz bunları yorumladık ama biz bunları yorumladık. Bu bölümlerde nasıl neler geldiğini her şeyi yorumladık ama insanlara belli bir kar pozisyonu sağlatamadı. Çok sığ kaldı. Yani 95 bin dolar, 92 bin dolarla arkadaşlar 106 bin, 107 bin dolar bandında fiyat sıkıştı kaldı. Ve bu sıkışmadan sonra da markette aynı şekilde gelen hareketin tersine bir düzeltme gerçekleşiyor. Gayet doğal, gayet beklenebilir. Belli bir seviyeler var. O seviyelerin kontrol edilmesi gerekir. Bunları da yaptıktan sonra marketin yönünü yavaş yavaş belirleyeceğiz. Biraz izlememiz gereken bir evre var. Çünkü bu evrede marketin mumlarının oturması gerekiyor. Hedefleri denemesini izleyeceğiz. Neler bize gösteriyor? Destek olacak dediğimiz yerlerden fiyatların nasıl bir hacmi var? Onlara bakacağız. Ondan sonra yavaş yavaş markette güzel bir hareket olacağını düşünüyorum. Bunu siliyorum. Elliot'la baktığımız en temel olay şuydu. Dalga yapımız. Buradaki düşüş, çıkış ve düşüş. Bu üçlü formasyon bitti arkadaşlar. Ve bitmesine çok az kaldı. Yani buradaki artık şu son dalganın %80'ini bitirdik diyebilirim. Bu %80'lik hareketten sonra bir küçük %20'lik hareketimiz kaldı. Hani bu da artık neresi olur? O seviyeyi konuşacağım sizle. Bu seviyelerden sonra ben artık marketteki bu korkunun, paniğin, endişenin içinde yavaş yavaş Bitcoin sahiplenmeye başlayacağım. Herhangi bir altcoin yatırımı yapmayacağım. Uzun vadeli. Sadece Bitcoin endeksli bir İşlem alıyorum. Onları da size göstereceğim. Şimdi bakın 4 saatliğe geçelim. Bizim için önemli olan yer Fibonacci seviyeleri. Bu Fibonacci seviyelerinden arkadaşlar bizler kendimize dalga momentumlarının getirdiği belli bir metrikle yeni yerler bulmaya çalışıyoruz. O da şu an için arkadaşlar tam olarak bu seviyeler. Bakın 82.427 dolar arkadaşlar. İlk seviye burası. Ve denendi mi? Denendi. Bir pozitif atak var mı? Var. Bu bizim için ilk güzel sinyal arkadaşlar. Pozitif 1. Şimdi burada bu düşüşten belki sert bir hareketle 80.400'ler ve 78.300'ler denenerek buradaki son atağının gerçekleşeceğini düşünüyorum Bitcoin'de. Sonra yukarıya doğru momentumlu bir çıkış yaşayacağız ve buradaki korkuyla ellerindeki coin'ler alınmış insanlar yavaş yavaş depresyon dönemine geçip artık yükselmiyor. Niye böyle? Bitcoin yükselirken niye altlar yükselmiyor? Neden her şey hala olduğu yerde? Oysa ki Bitcoin gene toparladı, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama altcoin'lerde niye böyle bir şey yok? Gibi hacimsiz, kısır bir evreye gireceğiz. Bu bölümlerde sıkıcı bir hava hakim olacaktır. Ama bu fırsata çevrilmeyecek diye de bir şey yok. Gayet de iyi traderlar bu bölümlerde çok daha iyi paralar kazanır. Çok volatil hareketlerde yüksek kaldıraçlı işlemler açan insanlar genelde stoplarında büyük zararlar yaşarlar ya da likit olurlar. Ama markette arkadaşlar bu tarz hareketlerden sonra marketteki bu tarz hareketlerden sonra kısır döngü içinde biraz daha insanlar, iyi traderlar yüksek kaldıraç kullanarak bu kısır döngünün içindeki %3'lük 5'lik bölümleri gayet iyi tırtıklarlar. Ben size ana hedefleri ve varyasyonları belirtmek istiyorum. Şimdi buradaki bu harekette gelirse arkadaşlar bizim için, yani şu iki bölüm ilki denendi. Bu bizim için önemli. Gerçekten çok önemli. Jilet gibi bir sayı arkadaşlar. Sonra gelecek iki seviyeden birisi bunlar. Hangisini denerse fiyatı serbest bıraktık. Ne yapmak isterse onu yapsın ve bu bölümlerden bize bir dip oluştursun. Ben bu düşüncedeyim ve sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Buradaki hareket yapısının arkasından bir yükseliş gelecektir. Buradaki yükseliş uçtuk kaçtık 150 bin dolar 200 bin dolar gibi şeyler düşündürmesin size. Ve söylediğim gibi bu bölümde biraz kısır bir evre yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi onu söylerken şöyle bir alan belirtmek istiyorum. Diyelim ki fiyat 80.434'ten bir dip yaptı. Bu diple belli bir çıkacağı yer aralığında bir süre kalacak arkadaşlar. Bu muhtemelen bir 15-20 gün sürebilir. O süre zarfı içinde umutlar tükenecek. İnsanlar Bitcoin'i unutacak. Düştüğünü kabul edecek ve artık yükselmeyeceğine inanacak. Bu depresyon dönemi yaşatılacak. Sonrasında markette yeni bir üçlü çıkış düşünüyorum. Buradaki hareket bu şekilde kendisini konsolide ettikten sonrasından tekrardan bir sert bir çıkışla buraları deneyeceğini düşünüyorum. 93-94 bin dolarları yeniden deneme olasılığı var. Önemli olan seviyeler benim için bunlar. Kullanacağım yerler de bunlar arkadaşlar. Markete bakışım da bu. Ama bizim her zaman sizlerin de çok rahat çizebileceği bir senaryoyu konuşuyorduk. O da neydi arkadaşlar? Şunu bir saklayalım. O da tabii ki Charles Dow'un bize öğretmiş olduğu güzel bir trend.
Trendimizi çizdiğimiz zaman sıkıntı yaşamayız. Trende göre hareket etmek genelde çok iyi sonuçlar verir. Bakın orta bandın kırılması, buradaki destek oluşu, bu bölümlerde bir desteklemesi ve fiyatın alt bandına hedef atması. Bakın 91.000'deyken çok rahat bir şekilde 84.500'leri konuşuyorduk ve benim bu videolarımda var arkadaşlar bu. Şimdi bu bölümde fiyat kendisini bakın gene kanalın içine atabilmeyi başardı. Buralarda hafif bir konsolidasyon. Ondan sonra dediğimiz seviyelere deneyebilir. İlkini denedi. Belki dip yapmış da olabilir. Önemli değil. Bu bölümde bir konsolide evresini geçireceğiz. Ve bu geçirdiğimiz süre zarfı içinde fiyat bu kanalın kırılmasıyla yukarı yönlü yeni ataklarını başlatacaktır. Yani buradaki bu hareketten sonra fiyatta bakacağız. Bu bölümler bizim için neler gösterecek? O bizim birçok video üretmemize sebep olacak. Bu bölümü böyle izleyeceğiz. Gayet rahat bir şekilde izliyoruz arkadaşlar. Telegram kanalımda olan arkadaşların çoğu terste kalmadılar. Bu konuların hepsini onlarla özel olarak geceleri canlı yayınlarda konuşuyorum. Onlara da buradan tek tek teşekkür ederim arkadaşlar. Bana güvenip bana destek oldukları için. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar kanala abone olmanız sizin için ciddi anlamda faydalı olacaktır. Ve şimdi gelin kısaca bir XRP bakalım. XRP'de durum ne? Söylemiş olduğumuz hedefler nasıl çalışıyor? Onları bir konuştuktan sonra kısaca bir Solana ve AVAX bakacağım ve videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bakın XRP'deki bizim trendimiz bu. Gayet bir trend çalışması yaptık ve buradaki orta bandın destek olması bizim için önemliydi ve bu trend çalıştı. İlk çizdiğimiz trend bu bölümdeki hareketle oluşturduğumuz bir trendti. Önce şunu sileyim. Bakın orta bandın aşılamaması, gelip buradan alttan destek alması, fiyatın yukarılara tekrardan gidememesi. Bu bölümü kırsaydı evet XRP'de güzel sonuçlar olabilir diyebilirdik arkadaşlar ama olmadı maalesef. Hala buralarda bir satıcı baskısı gayet ortadaydı. Geldi tekrardan kanalın alt bandına. Ben buralardayken video çektim. Çok sert kırılacağını söyledim bu bölümün ve sonrasından konsolide yaşayacağımızı söyledik. After before videosu yapmıyorum ve ama grafiğimi açıyorum tabii ki. Grafiği açtıktan sonra buradaki çizmiş olduğumuz sarı yaklaşık 23 Şubat'ta çizildi ve bugün 27 Şubat. 4 günlük süreci görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bölümde fiyatın değdikten sonra tekrardan yukarı çıkacağını, aşağı geleceğini, tekrar yukarı gideceğini, Bitcoin'deki eğer hareket 80 bin 78 binlere gelirse de fiyatta bu şekilde daha sert bir satış olacağını size söylemiştim. Ama genel olarak buradan bu şekildeki hareketlerle konsolide evresi yaşaması gayet doğal. Bitcoin stabil kaldıkça, dominansta çok büyük hareketlilikler olmadıkça XRP buralarda biraz zaman geçirecek arkadaşlar. Yeni gelen aylık mumla beraber de bir aylık mumun tepesini yapmak için yaklaşık 2.30'ları tekrardan deneyebilir. 2.30-2.35 bölümlerini. Bu bölümde bunu bekliyorum. Ama ani bir atakla Bitcoin sert bir şekilde kendisini indirmeye çalışırken dominans da yükselirse arkadaşlar bu altcoin'lerin içinden geçerler. O yüzden dikkat edin. Yani altcoin'lere saldırmaya çok çalışmayın. Dün fark ettiğimiz bir durum vardı bizim Telegram grubunda. Yaklaşık olarak %50 hacim çıkışları olmuş arkadaşlar. Bakın bu XRP'de. Yani insanlar bayağı bir satmış çıkmış bu XRP'yi. Bu bir yandan şunu gösterir. Hacimsizleşecek bir bölge yaşayacağız. Bunu gösterir. Ama bir yandan da inancın kaybolduğu zaman yeni alıcı o gün gelir bunu alır arkadaşlar. Doğru bir şekilde analiz yapmaya çalışıyoruz. XRP'de uçtu kaçtı yok. Her zaman söylediğim gibi 2.92'ler geçilmediği sürece XRP'de yükseliş hareketleri genelde olmayacak. Ama buradaki konsolideyi ne kadar uzun yaşarsa tekrardan kanalın içine atarak bu trendi kırmasıyla XRP kendi yoluna devam edebilir. Ama benim şu an için bu videoları 3 günde bir çekiyorum arkadaşlar. Beklediğim ortam tamamıyla bu. Şu tarz bir hareket. Ve biz bunu buradaki yapıdan sonra çizdik ve aynı o mumlar üzerinde götürüyoruz grafiğimiz arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Anlattıklarımız gibi hareket ediyoruz ve anlattıklarımızı devamlı kontrol ediyoruz ve doğru adımlar atıyoruz arkadaşlar. XRP'de bunu söyledikten sonra gelin arkadaşlar kısaca bir AVAX bakalım. AVAX'ta durum ne? Nasıl gerçekleşecek? Yeni yönler nasıl olacak? Onlara bakalım. Şimdi AVAX'ta haftalık bir bakmak istiyorum öncelikle. Bakın buradaki yapı çok sert bir şekilde haftalık trendini kırdığını söylemiştik. Bu haftalık trendin kırılması arkadaşlar bizim için kötü sonuçlar doğurur. Bakın bunu size göstermek istiyorum. Nerede? Haftalık trend nerede var hocam başka? Bakın haftalık bir trend. Yükselen bir trendden AVAX'ın destek alması, orta banda gidememesi ve tekrardan destek alması ve yine gidememesi gelip kanalı kırmasından sonra bir şelaleyi görüyorsunuz arkadaşlar. Haftalık trendler zor oluşur. Oturduktan sonra iyi çalışır ve haftalık trendlerden negatif kaçarsa fiyat çok sert düşer.
pozitif kaçarsa fiyat çok sert yükselir arkadaşlar. Bakın mesela size bir trend oluşturayım. Düşen bir yapıda aynı şeyi görebilirsiniz. Şimdi getirip buradaki AVAX'ı düşen trendine oturttuğumuz zaman bakın buradaki fiyatın orta band bölgelerinden sekmesi, kendini alt banda getirememesi gayet hacimli bir şekilde tekrardan bu bölümü kırması. Bu bölümlerin içindeki hiçbir alıcı satıcı olmamanıza karşın gelip buralarda trendin kırıldığı yerde işleme girmek sizi bakın ne kadar kâra uçurabiliyor arkadaşlar. 3x'lik bir kar marjınız var. Bu bölümlerdeki depresyonu yaşamak mı yoksa gelip tek noktadan doğru bir işlem alabilmek mi? O yüzden teknik analiz önemlidir arkadaşlar. İyi analizler iyi çalışır arkadaşlar. Her yere bu kanalı çizerseniz çalıştıramazsınız ama doğru yerlere, doğru pivotlara grafiğinizi oturtursanız yönünüzü görmek çok da zor değil. Ben size burada bunları sağlamaya çalışıyorum. Markette tecrübesiz olduğumu düşünen insanlar olabilir ama 10 yıllık tecrübem var. After before grafiklerini de yakında size böyle bir slide eşliğinde kahvenizi yudumlarken izlemeniz için hazırlayıp sunacağım arkadaşlar. 2022 yılında 2024 yılının 10. ayında Bitcoin'in 100K olacağını anlattığım grafik var. Tamamıyla hard diskin içindeki kayıt olan tarihe kadar hepsi arşivli ve bunların hepsi size ispatlanabilir durumda. Onları da paylaşacağım ve göreceksiniz. Yani buradaki analiz yapılarının nasıl oluştuğunu, ben markete nasıl bakıyorum ve nasıl işlem yerleri kovalıyorum, nasıl bir grafikle işlemlerde kendime başarı sağlıyorum. Bunları size geçmişteki yapmış olduğum grafiklerle de göstereceğim. Şimdi aynı şekilde buradaki kararı siz verin. Şimdi arkadaşlar bakın bu trendde orta bandın geçilememesi ve gelip alt bandın kırılması. Aynı senaryoyu şurada izlemiştik arkadaşlar. Bakın kanalın altından burada bir yükseldi, orta banda gidemedi. Geldi, orta banda gidemedi. Kanalın altını kırdı, sonra şelale. Şimdi siz buna karar verin. Yani fiyat burada sizce nasıl bir aksiyon alır? Bakın yükselen bir fiyat var ve bu fiyat içinde bir kırılım var. Aynı zamanda bir düşen yapı var. O da burada ve bu düşen yapının da orta bölümü reddedildi. Ve fiyat buradan hedeflenip aşağıya doğru inebilir arkadaşlar. O yüzden size şunu çok rahat bir şekilde söylüyorum. AVAX'ta beklediğim yerler gelmezse işleme girmem. Ama benim beklediğim yerler de sizin beklemek zorunda olacağınız yerler anlamına gelmez. Herkesin kendi analizi, herkesin kendi alış satış stratejisi vardır. Buradaki anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu tekrar söylüyorum. Ve AVAX'taki şu an görmüş olduğum kısa vadeli hareketi de size söylemek için şimdi 4 saatliğe alıyorum grafiği. Ve burada bakın büyük bir düşüş konsolide evresi. Yeni bir düşüş konsolide evresi. Çok bariz bir şekilde belli. Bakın düşüş, konsolidasyon. Düşüş, konsolidasyon. Şu bölümlere bakabilirsiniz. Yeni bir atağın gelebilmesi için bu bölümdeki fiyatların biraz daha bir konsolide yaşaması, sonrasından derinleşecekse bize o fiyatı orada göstermesi lazım. Hani 14, 15, 13, 12 neyse artık o bölümde benim için şöyle bir kutu aralığında kalsın AVAX'ta. Hadi 15'ten başlasın. 12'ye kadar düşsün, 11.5-12'lere kadar. Ben bu bölüm gelmediği takdirde AVAX'a bir yatırım yapmayı düşünmüyorum. AVAX'a nasıl yatırım yaparım onu söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki düşen trendi kırsın ve fiyat buradaki düşen trendi kırdıktan sonra şuradaki orta bandı da kırsın. Bana pozitiflikleri göstermeye başlasın. Gelsin 34-35 desin. Tekrardan buraya geldiğinde ben AVAX'ı bu bölümlerden alırım. Ama bu hareketi yapmadığı sürece beklediğim yer burası. Bunları da size kısaca söyledikten sonra arkadaşlar lütfen kanala abone olunuz ve takipte kalınız. Bu bilgileri kaçırmayınız. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.